Merhabalar. Bu videoda Excel'in metne çevir fonksiyonu ile İngilizce kullananlar için text fonksiyonu ile belirli hücrelerdeki verileri tarih olabilir, sayı olabilir. Bunların önüne, arkasına çeşitli karakterler eklemeyi göstereceğim. Şöyle birkaç örnek hazırladım. Birinci değerimizde mesela tarih var. Şimdi biz bunu 31.03.26 formatında zaten Ctrl Shift noktalı virgül derseniz kısa yolunda mesela zaten Excel'de varsayılan olarak bu formatta çıkar ama ben böyle istemiyorum diye ki arada nokta yerine tire olsun. Bunun için ne yapacağız? Eşittir metne çevir. Şöyle yapalım. Biraz daha genişleteyim. Eşittir metne çevir. Değerimiz A4 hücresi. Seçtik. Noktalı virgül. Biçim metnimiz. Çift tırnak kullanıyoruz metinsel ifade olduğu için. Yani tarih olarak görünecek ama metne çevir olduğu için fonksiyonumuz çift tırnak kullanacağız. Burada GG günü temsil ediyor. GG tire ay tire yıl şeklinde. İngilizce kullananlar için buraları gün yerine DD yazmanız gerekiyor. Ay için MMM, yıl için de year. Yine aynı şekilde yazmanız gerekiyor. Kapatalım çift tırnağımızı ve parantezimizi de kapatalım. Enter'a basalım. Bakın noktalı format tireli formata dönüştü. Şimdi şöyle yapalım. Eşittir. Bu sefer de başka bir tarihsel format yapalım. A5 hücresini seçtik. Noktalı virgül çift tırnak içinde. Bu sefer de ay ve yıl formatı olarak gözüksün. O yüzden şöyle 4 kere A yazdım. Ayı temsil eden 2 kere Y yazayım. Çift tırnak kapat parantez. Bakın Mart 26 gibi oldu. Bu sefer de. Bu sefer de şöyle yapalım. Mesela bunun hangi güne tekabül ettiğini görmek için herhangi bir tarihin bunu kullanabiliriz. Eşittir. Metne çevir dedik. Parantez aç. A6 hücresini seçtik. Çift tırnak. 31.3.2026 hangi günmüş? Mesela bunu bulmak için bu fonksiyonu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Enter deyin. Salı günüymüş. Takvimden de bakarsanız zaten teyit edecek olursak. Evet bakın salı günü. Ne yapalım? Mesela saat formatında da girebiliriz. En son tarihsel olarak bunu göstereyim. Ya da bunu göstermeyeyim. Şuna geçelim. Sayısal bir veri olsun. Bu sefer de şöyle yapalım. Bunun şurada yazan değerin önüne bir dolar işareti ekleyelim. Eşittir. Metne çevir. A8 hücresi. Çift tırnak. Dolar işareti. Sayıyı temsil eden hashtag koyalım şöyle. Nokta. Hashtag. Çift tırnak ve parantezi kapat. Bakın 125'in önüne bir dolar işareti ekledi burada. Yani dolar yerine işte ne bileyim euroyu da alt gr artı e tuşuna basarsanız euro işareti çıkar. Mesela burada da euro olmuş oldu. Ne yapabiliriz? Bu mesela 125'in önüne bazen tablolarda görüyorsunuzdur. Sayısal formatların önünde 000 falan olur. Eşittir. Metni çevir diyelim. A9 hücresi. Çift tırnak. Önünde işte 3, 4, 5, 6 tane 0 olsun. Bakın.
Daha doğrusu 6 tane 0 olmasın. 6 haneli olsun ama önünde 3 tane 0 olacak şekilde olsun gibi. Yani toplam 6 haneli olsun demek aslında. Şöyle 3 tane daha 0 ekleyeyim, daha iyi anlayacaksınız. Evet bakın. Toplam 9 haneli oldu ama son 3 hanesi 125 olmuş oldu bu şekilde. Tabi bunlar hep metinsel ifade. Yani burada mesela bunları topladığınız zaman bir sayısal anlamda bir şey elde edemeyeceksiniz. Metinsel sadece bunlar. Aklınızda bulunsun. Bir örnek daha yapalım şöyle. Metne çevir diyelim. A10 hücresi noktada virgül çift tırnak eksi diyelim. Hashtag sayıyı temsil eden nokta ondalık ayrıcı. Hashtag 0 ve noktalı virgül. Çift tırnak deyip parantezi kapatalım. Bu da eksi 125 şeklinde gösteriyor. Ama dediğim gibi sayısal veri değil. Burada ne yapabiliriz? Eşittir diyelim. Çift tırnak. Bu sefer de topla. Bu biraz iyi bir örnek. Yani yaptım bunu ama güzel gözükmüyor. O yüzden öbürüne geçeyim. Mesela yüzde formatı olabilir. Şöyle yapalım. Excel'de şöyledir. Yüzde dediğiniz zaman bunu yüzde işareti yaparsınız, daha doğrusu şöyle. Sileyim şunu tekrar, pardon. Yüzde işareti yaparsanız bakın sonuna ekler bunu. Yani 100'den sonra yüzde işareti koyar. Ben böyle istemiyorum demek ki. Ben ne yapmak istiyorum? Yüzde işaretini başta, yani sayının başında olsun istiyorum. Eşittir metne çevir diyelim. A12 hücresi noktalı virgül çift tırnak yüzde işareti 0. Yani o 0 sayıyı temsil ediyor aslında. Evet bakın %56 oldu. Yani buraya 1 de yazsam %100, bakın yüzde işareti önüne gelmiş oldu. Ama tabii bu nedir? Bu sayısal, yani yüzde verisidir. Bu metinsel bir veridir. Bu da şöyle göstereyim bunda. Aslında bunun diğer bir versiyonunu, alternatifini de göstereyim önce de. Onu daha sonra göstereyim. Eşittir metni çevir diyelim. Mesela bazı tablolarda sonunda birimi göstermek isteyebiliriz. Noktalı virgül, kilogram, litre, metreküp gibi. Noktalı virgül dedik. Çift tırnak. Yine buradaki bini temsil eden sayı 0 yazıyoruz. Burada boşluk bırakıyoruz. Hani binden sonra bir boşluk bırakıp kilogram yazmak gibi düşünün. Çift tırnak, çift tırnak. Buradaki boşluk o aslında. Kilogram yazalım. Kilogram. Yine bir boşluk. Çift tırnak, çift tırnak. Buradaki boşluğu temsil ediyor. Son çift tırnakta metnimizi kapatmak için olan tırnak. Çok çift tırnak oldu ama kafanız karışmış olabilir. O yüzden açıkladım. Enter'a basalım. Bakın 1000 kilogram oldu. Aynısını Ctrl D ile kopyalayayım. Bakın 2000 kilogram. Şöyle yapalım. Bakın bunları topladığım zaman 3000 yapmıyor. Burada normalde sayısal veri değil. Yani şurası artı şurası değer hatası verecektir. Verdi. Çünkü sayısal veri değil dediğim gibi. Bunun diğer bir versiyonunu göstereceğim birazdan. Sayısal olanı. Ne yapalım? Burada da Ctrl D ile kopyalayalım. Bakın burada şurada kilogram yerine sadece litre yazacaksınız. Formülde litre oldu. Aynı şekilde. Ama dediğim gibi toplam almaz. Sadece sayar. Şöyle yapalım. Mesela şunu sileyim.
Ya da şurada bunlar kalsın. Mesela bunun başka bir versiyonu sağ klik ya da Ctrl+1 kısa yoludur. Çok pardon. Bende başka bir program var da o yüzden devreye girmiyor. Ben o yüzden kısa yol kullanmıyorum burada. Neyse sağ klik hücreleri biçimlendir deyip buradan sayıyı seçip isteğe uyarlanmış derseniz bakın burada 0, biraz küçük olduğu için göstereyim. 0,00 sayı formatı geliyor. Şimdi ben burada ne yapacağım? Boşluk, çift tırnak, kilogram dedim. Bakın burada ön izleme gösterdi zaten. Tamam dedim. Aynısını biçim yapıştırıcısıyla şuraya yapayım. 2000 kilogram oldu. Bakın topladığım zaman 3000 kilogram. Yani sayısal veri. Bu tip şeylerde aslında eğer toplam alacaksanız, raporlama yapacaksanız tabii ki bunu kullanmanızı öneriyorum ama bu da görsel açıdan aklınızda bulunsun. Bir alternatiftir sadece. Başka unuttuğum bir şey var mı? Bakıyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada bunu yorum kısmına örnek dosyayı ekleyeceğim. İndirmek isteyenler indirebilir, çalışabilir onun üzerinden. Teşekkürler, hoşça kalın.